Merhaba arkadaşlar. Bugün de Keynote sunumu yapacağım. Keynote'da bilmediklerinizi, bildiklerinizi veya işte sunumla alakalı ilgili bilgilerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Şimdi Keynote dersine geçelim. Keynote bildiğiniz gibi Apple'ın bir sunum programı. Ve App Store'da arkamda gördüğünüz gibi Keynote'u istediğiniz gibi indirebilirsiniz. Mac'i olanlar için söylüyorum. Mac'i olmayanlar Keynote'un yerine PowerPoint kullanabilirler. PowerPoint'te de çok fazla içerik var, sunum özellikleri var. Ama tabii bir Keynote'un yerini tutmuyor bazı yönlerden. Keynote daha basit kullanılabilir bir program. Şimdi Keynote'da bugün tamamen size hani bilgi vermeye, sunum nasıl yapılır, hiç bilmeyenler için veya bunu kullanmayanlar için göstereceğim. Çünkü hani Türkçe içerik çok fazla yok. Özellikle YouTube'da Keynote hakkında çok fazla içeriğe, bilgiye ulaşamıyorsunuz. Kısa bilgilerle hemen bir sunum hazırlamaya geçeceğim. Şu hemen sağ tarafta veya işte size göre solda ben freepik.com'dan şuradan bir sürü şey indirdim. İmaj indirdim. Onları da böyle masa üstünde hepsini koydum. Bunlarla bir animasyon, bir sunum hazırlayacağız. Ve bunu da ben hani sizle beraber yapayım ve tüm olayları size göstereyim diye. Bugün Keynote içeriği paylaşacağım. Hemen uzatmayayım. Keynote'um zaten açıktı. Keynote da güncellendi zaten. Desktop'ta bir şeyler açlıyor. Hayır, biz yeni bir tane oluşturacağız. Yeni bir tane oluşturmak için de şöyle temalar var içinde. Biz tamamen Basic White diye bir şey oluşturalım. Çünkü hani içinde bir sürü hazır backgroundları olan şeyler var. Böyle hani Elements Envato'ya üye olan arkadaşlar varsa aranızda oradan Keynote prezentasyonlarını indirmiş, onların üstüne uygulamış, yapmış olanlarınız da olabilir. Hiç uygulamayanlar için Keynote'u anlatacak bir şey oluşturayım, bir içerik oluşturayım dedim. Şimdi ilk önce karşınıza boş bir animasyon açınca şu şekilde geliyor. Bunun baştan sona bir sunum yapacağım ve onun tüm özelliklerini kullanmayı göstereceğim. Şimdi kendi ekranımı şurada tutuyorum. Bunu arada sırada değiştirebilirim. Şöyle içeriklerime bir bakıyorum. İlk önce logomuzu atarak başlayalım içine. Doğrudan logoyu atabiliyorsunuz. Arkası PNG olursa birçok yerde kullanabilirsiniz. Diyelim işte logoyu içine attınız. Sürükle bırak olarak da atabiliyorsunuz. Bunu biliyorsunuzdur veya hiç bilmiyorsanız. Bu daha doğrusu hiç bilmeyenler için. Hemen altına bir tane text oluşturalım. Ve şurada üstte text yazıyor. Oradan stil belirleyebilirsiniz. Hemen şurada veya işte kendi font, makinenizde fontlar varsa onlardan herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Genel kullandığınız fontunuz zaten en üstte çıkıyor. Eğer çıkmıyorsa, Keynote'u hiç kullanmamışsanız ona uygun içerik. Ben Helvetica New'yu seçiyorum. Ve regular değil de ilk önce bold bir tane hemen logonun altına bir slogan koyacağım. Onu da şöyle yapalım. Bunu da Lorem Ipsum'dan, tabii hani bir slogan oluşturmayacağım. Sadece size örnek vereceğim. Lorem Ipsum sitesinden başlık gibi bir şey alayım. Hemen şuraya yapıştıralım ve ondan sonra şekillendirmeye çalışalım. Text'e geliyorum tekrar. Open Sans'mış bu. Bunu Helvetica ile H'ye basarak rahatlıkla Helvetica New fontuna alabilirsiniz tekrar. Hani istiyorsanız. Ve işte hani özelliklerini mesela puntosunu şuradaki kısımdan text özellikleri kısmından büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Burada ortalama yeri var. Sunumu nasıl hazırlayabilirsiniz, animasyonu nasıl verebilirsiniz diye açıklamaya çalışacağım daha doğrusu. O yüzden de bazı şeyleri atladığım zaman bana yorumda yazarsınız. Ve hani birkaç mesela örneklerde atladığım bir yer varsa abi şunu yaptın ama biz anlamadık derseniz ona göre tekrar yeni bir tane keynote hazırlayabilirim veya yapamadığınız şeyleri açıklayabilirim. Hepsini medium'a aldım veya hepsini
light yaptım. Hemen şuradaki sağ kısımdaki text özelliklerinden yapabiliyorsunuz. Paragrafları ve ara boşlukları buradan açabiliyorsunuz. List bullet kısmını şu aşağıdan yapabiliyorsunuz. Bunu şu şekilde bir başlık yaptım. Bu logoya girişte bir tane animasyon vereceğim. Üstüne tıklıyorum. Şurada animate seçeneği var. Bir efekt ekleyebilirsiniz. Mesela sağdan gelsin. Fade and Move'u seçtiniz diyelim. Ondan sonra soldan geliyor. Siz bunu sağdan gelsin diye ayarlayabilirsiniz. Travel distance'ını da biraz daha azaltabilirsiniz. Ve bunu işte 1 saniyede gelmesin de daha kısa zamanda gelsin dersiniz. Şuradaki aşağı en alttaki build order ise bu animasyonların hangisinden sonra geleceğini, animasyonlardan sonra ne olacağını söylüyor. Şurada on click seçeneği var. Yani ekrana tıklayınca bu animasyon başlasın veya işte transition'dan sonra başlasın gibi seçenekler var. Yani animasyondan sonra başlasın gibi seçenekler var. Bu otomatik gelebilir. Yani o tamamen sizin tercihinize bağlı. Mesela işte after transition dersiniz. Bunu save edelim ilk önce. Nereye save edeceğimi soruyor. Sunum diye bir tane masa üstüne bir dosya oluşturalım. Bu arada Keynote'u tabii ki yani PC'de açamazsınız veya o tarz başka bir programın içinde oynatamazsınız. iCloud'un böyle bir servisi var. iCloud servisi de sunumlarınızı oraya koymaya yarıyor. Ama tabii ki onlar daha sonraki işler. İlk önce biz bir animasyonumuzu, sunumumuzu oluşturalım. Logomuz böyle. Altında bir tekstimiz var. Şimdi tekstimize bir animasyon vereceğiz. Ona da bir efekt ekleyelim. O da dissolve olsun. Dissolve'da nasıl bir seçenek? Tabii ki hemen altında yanıp sıfırdan ne denir? Transparan olup da ortaya çıkan bir efekt. Yani şöyle order 2 olarak verdim. Şu animasyona bağlayalım. Yani build birinciyi oluşturduktan sonra ikinciyi oluşturabilmesi için animasyonu diğerinin içine katıyorum. Eğer animasyonun içine katılmamışsa bu siz ancak kliklediğinizde geliyor. Ama arka arkaya oynasın istiyorsanız hemen onun içine katmalısınız. Yani animasyonları birleştirmelisiniz. Peki biz bunu şimdilik play tuşuna basarak yukarıdaki bakalım nasıl bir şey olmuş. Hemen görelim. Tabii ki on click'le yaptığımız için build'ı beyaz bir sayfa geldi. Hemen space tuşuna bastım ve altındaki text geldi. Escape bastım, çıktım. Yani şunu da, şu ilkini de after transition yaparsam ve tekrar play yaparsam o kendi kendine gelecek ve altındaki text kendi kendine otomatik oluşacak demektir. Şimdi prezentasyonun birinci sayfasını bitirdiğime göre biraz da hızlı anlatıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Şurada bir durdu. Bunu ekrandan atayım. Buna gerek yok. Kendi görüntümü vermeme gerek yok zaten. Şimdi şöyle build kısmını şuraya koydum. Şimdi prezentasyonun ikinci sayfasını yapacağım. Şuraya şunun üstüne gelip new slide diyebilirim. Böylece ikinci boş bir tane sayfa açabilir bana. Alt textleri de hani buna uygun oluşturabilirim. Şu alt text'i buraya koyayım. Subtitle'ı buraya koyayım ve slide title'ı buraya koyayım. Bunların özelliklerini biliyorsunuz. Şuradan değiştirebilirsiniz. Ben bunları kısayım ve kendim ortalama bir animasyon ve prezentasyon oluşturmak için bunları biraz dengeleyeyim. Formatlarına bakalım hemen. Bu biraz daha küçük olsun istiyorum. Mesela işte hemen text kısmından buradaki teksti küçültüyorum. 24'e getiriyorum. Ondan sonra içine yazı atıyorum. Yine Lorem Ipsum sitesinden bir tane yazı bulabilirsiniz. O yazıda hani şöyle çok aşırı uzun falan olmasın. Şu kısmı alayım. Şu kısmın içine yapıştırayım. Ama hani tabii ki hani yapıştırdığınızda oradaki özelliklere göre geliyor. O yüzden sizin bunu tekrar
formatlamanız ve kendi bilgilerinize göre düzeltmeniz gerekebilir. Renk kısmı ise şurada. Rengini de kırmızı yaptım. Benim tamamen prezentasyonum kırmızı olsun istiyorum. Burada tabii ki hani şurası bold ve burası farklı seçenekler var. Burası da kendi fontuma, daha önceden yaptığım fonta uygun olsun istiyorum. Üst tarafta Helvetica New var. Onu seçiyorum. Ve burada multiple yerine de yeniden light seçiyorum. Böylece eski format, yani girişteki formata uyduruyorum. Girişteki formatta bir renk vermedim. Ona da bir renk verebilirim. Yine onun biraz daha kalınını verebilirim veya burada bold verebilirim. Şöyle ya da medium verebilirim şöyle. Arada sırada save etmeyi unutmayın. Şuraya mesela slide'ın subtitle'ına, yani alt metin kısmına şuradaki kısa bir metni alayım. Bunu da buraya yapıştıralım. Bir yerden yapıştırdığınızda küçük geliyor. Sublime Text'ten yapıştırabilirsiniz veya bir text programından yapıştırabilirsiniz. O zaman daha uygun gelecektir. Hani oradaki teksti değiştirmek zorunda kalmazsınız. Bunu da bold yapalım ve puntosunu iyice büyütelim. Biraz daha büyük olsun yani. Onu da aynı renk yapalım. Onu da aralığını, zaten şu aralıklarının hepsini gösteriyor size. Ne kadar büyük, ne kadar arası var. İkisinin arasında ne kadar boşluk var. Ona göre ortalamanızı sağlıyor. Ama siz hani onun ortalamasını sevmezseniz ona uygun bir tane başlık yapabilirsiniz. Aralarını sıkıştırabilirsiniz. Ben oradan bir text daha seçtim. Bu 85 puntoymuş. Ben buraya yapıştırdığım zaman tabii ki küçük görünecek. O yüzden de bunu hemen Helvetica New'ya alıyorum. Bu sefer bunu biraz daha bold yapıyorum. Ve bunu da 70 yapsam bakalım nasıl oluyor. Evet, olabilir. Bunu da kırmızı yapabilirim. Böylece en azından teksti bitirmiş oluyorum. Koyacağım teksti bitirmiş oluyorum. Peki ben buraya nasıl bir tane imaj koyacağım veya nasıl bir tane video koyacağım? Diyelim bir video koymak istiyorsunuz ve videonun böyle gelmesini istiyorsunuz. Bunu biraz şimdi tüm sayfaya geldiği için ve hani bu tüm sayfayı kapladığı için bunu bir zemin yapabilirsiniz. Align Object Distribute Object'ten Send to Back'e gönderebilirsiniz. Distribute Object diyorum. Özelliklerden sağ klik yapınca çıkıyor. Tüm ekrana yayabilirsiniz. Ve tabii ki bunun hemen opasitesini şöyle düşürebilirsiniz. Ve hani zemininize uygun hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda yazılarda rahatlıkla okunabilir böylece. Bir detaylarını da söyleyeyim, göstereyim size. Şöyle stilini de gösterelim. Şunun mesela stili field'de no fill diyelim. Şuna da no fill diyelim. Ondan sonra buradan shadow'larını koyabiliyorsunuz. Drop shadow koyabiliyorsunuz şu şekilde. Tüm zemine şuradan drop shadow koyabiliyorsunuz. Şuradan tekrar gösterdiğim gibi drop shadow kullanabiliyorsunuz. Peki hani bunları biraz geri alalım. Ben bunları nasıl zeminsiz yaparım? Şöyle yapalım. Border ve rule'dan paragraph background none diyelim. Arrange stil, opacitesini şuradan azaltabiliyorsunuz. Reflection verebiliyorsunuz hemen. O reflection'ı da görmek için şöyle size gösterebilirim. Şöyle bir reflection verebiliyorsunuz tamamen. Onun opacitesini azaltabiliyorsunuz veya yazının opacitesini azaltabiliyorsunuz. Reflection'ın opacitesini de şuradan azaltabiliyorsunuz. Hani zemininizde böyle bir yansıma, reflection dediğim şey eğer istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama yazının opasitesini şuradan
şey yapabilirsiniz. Bu başlıklar yani biraz İngilizce bilgisi gerekiyor gerçekten. Şimdi biraz geri dönelim. Reflection'ı kapatalım. Opacity'yi çoğaltalım. Şunları tekrar aralıklarını düzeltelim. Sonra bunu diyelim sağ tarafa koyacaksınız ve bunu yarım şekilde istiyorsunuz ama bu tam bir video. Onu da şu şekilde yapabilirsiniz. Hani videoyu kesmeye uğraşmamak için şöyle videoyu yapalım. Kesmeye uğraşmamak için şöyle yan tarafa alalım. Şu şekilde yan tarafta oynasın istiyorsunuz. Ondan sonra şuraya bunun en kolay yolu şöyle. Şuradan bir tane shape açıyorsunuz. Yukarıdan yani bir ne denir? Kutucuk açıyorsunuz. Shape diyorum bazen, kusura bakmayın. Alışkanlıktan ve bu videoyu buraya sığdırmış oluyor. Yani hani tekst sol tarafta, video sağ tarafta oluyor. Şu ikisini tutuyorsunuz. Üstten seçiyorsunuz, seçim yapıyorsunuz. Hemen send to back'e gönderiyorsunuz. Böylece yazınızın altında da bir tane, yazınızın yanında da bir tane video, şurada da bir tane shape olmuş oluyor. Ben bu videoyu nasıl mesela üstüne renk atarım diyorsanız, şunların arasında yani ikisi altta olsun, asıl büyük metnimiz yukarıda olsun. Konuya dönelim. Bazen takılıyorum, kusura bakmayın. Bunun büyüklüğü de sonra biraz daha büyük olsun. Tekstin stiline geliyorum. Şurayı da 75, 79, 80 civarı olsun. Tekstin altını açmadığınız zaman bunun tam büyüklüğünü göremezsiniz. Eğer küçükse ona göre bir sığdırma olayı var Keynote'da. Şimdi bu kısmı bitirdik diyelim. Şu kısmı ayarladık. Prezentasyonumuzun birinci sayfası hazır. Altına bir tane kutucuk attığımı görmüşsünüzdür. O kutucuğu attığınızda bu prezentasyonun sağ tarafında video, sol tarafında tekstini ayarladınız. Üstüne bir tane zemin atacaksınız. Hemen yine bir tane buradaki yukarıdaki kutucuklardan açıyorsunuz. Stile basıyorsunuz. Şöyle bir tane üstüne hani videomun şeyi bu kadar net görünmesin. Biraz daha zemin farklılaşsın. Opacity'sini mesela açtığım kutucuk en üstte olduğu için ve onun rengi de işte kırmızı olsun kutucuk ve bu prezentasyon tamamen kırmızı ağırlıklı olsun istiyorsanız bunun üstüne bir tane kırmızı kutucuk açarsınız ve video o şekilde oynar gibi görünür. Şimdi tabii ki yani buraya kadar geldik. Buradan sonra animasyonları koyacağız. Ve tabii burada birinci kısma yani ilk tekste şuna bir animasyon vereceğiz. Hemen bu animate'e basıyoruz. Fade and Move'u seçiyoruz. Soldan sağa geliyor. Diğerlerine de aynısını uygulayacağım. Fade and Move uyguluyorum. Efekt uyguluyorum şunlara da. Fade and Move'la bunlar rahatlıkla geliyor ve animasyonunuz bu şekilde şey yapıyor. Başlıyor. Yani bunlar şurada da bunu Media Icon diye gösteriyor. Hemen ona da on click değil after transition veriyorum. Yani video oynamaya başlasın. Sonra da text animasyonları gelsin. Ama şu build order kısmında bunları eğer buna basmazsanız ancak siz klik yaptığınızda gelebilir. İsterseniz klik yaptığınızda gelsin istiyorsanız onların hepsini space tuşuna basınca klikleyip gelebilir. Önünde de bir tane kutucuğumuz var bildiğiniz gibi. Onu format kısmından şu şekilde biraz daha kırmızısını azaltabilirsiniz. Tamamen çoğaltabilirsiniz. Arkada tamamen kendisi oynayabilir. Bu biraz makinenizin gücüyle alakalı. Şu kısımdan sonra şu kısımdan sonra animate kısmına gelmeniz gerekiyor ve kliklediğiniz zaman diğer ne denir sayfaya geçsin istiyorsunuz.
Hemen ikinci sayfaya geliyorsunuz. Bu da 10 klikte görünüyor zaten. Bunlar da otomatik oynuyor. Yani bunları birbirine koyduğunuz zaman otomatik kendisi gelmiş oluyor. Şimdi tekrar oynatalım ve bakalım nasıl bir şey oldu. Bu ikinci sayfayı oynatıyoruz. Videomuz kendi kendine otomatik oynuyor ve soldaki tekstler otomatik olarak kendisi geliyor. Siz Space'e bastığınız zaman tabii ki çıkacak. Çünkü bundan sonra bir şey yok. Biz baştan başlatalım. Birinci sayfaya gelelim. Play yapalım. Logo ve altındaki text hemen geliyor. Siz boşluğa bastığınız zaman, Space'e bastığınız zaman hemen diğer ikinci sayfa oynamaya başlıyor. Prezentasyonunuzda bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aslında geneli bu. Detaylara gireceğim ben. Bu Keynote için birinci özellik olsun ve birinci anlattığım ders gibi olsun. Daha farklı bir sürü özelliği var. Onlardan bir tanesini de göstereyim. Diyelim işte bunun altına bir tane çizgi çekeceksiniz. Çizgilerden bir tanesini shape buluyorsunuz. Bu shape'lerden bir tanesini seçiyorsunuz. Onu da bunu da göstereyim. Sonra diğer özellikler için konuşuruz. Tekrar ders eklerim. Efekti şuradan efektin action'ına nasıl bir şey verebilirim? Animate kısmını şuna bastığınız zaman, bu arada hani tam sayfa görebiliyorsunuz bunu veya işte bastığınız zaman tekrar şey yapabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Şurada Line Drive diye bir şey var arkadaşlar. Bu Line Drive'a bastığınız zaman o kendi kendine çiziliyormuş efekti görünüyor. Ve şuradan da özelliğini seçebiliyorsunuz. Endpoint veya işte endpoint start dediğiniz zaman sağdan başlayıp sola, middle to end dediğiniz zaman ikisini ortalayıp hem ortadan, sağdan ve soldan ikiye ayrılır şekilde veriyor. Yani iki tarafta ortadan başlıyor ve iki yana açılıyor. Ben buna bir tane animasyon verdim ve bu animasyonda tabii şu üstteki şu build order'a bakıyorum. Build order'da line'ı hemen ikincisinin altına koyacağım ki hani kendi kendine oynasın ve kendi kendine görünsün. Hemen baştan oynatıyorum. Animasyonumuz geldi. Ben Space tuşuna bastım. Hemen geldi. Çizgi çekildi. Alt başlık ve esas en alt başlık geldi. Ve animasyonumuz bitti. Umarım yararı olmuştur arkadaşlar. Ben de hani Keynote'da hani çok yeni ne çok yeniyim ne çok eskiyim. Ama hani prezentasyonlar için gerçekten çok güzel. Umarım yararı olmuştur. Detay, bilgi veya işte ilgilendiğiniz bir konuysa yorum yaparsanız, üye olursanız beni sevindirirsiniz. Hepinize iyi günler.